Arkadaşlar merhaba. Bugün İzmir'de ekmek arası lezzetler. Bu İzmirci keyifçiler, bu keyif arkadaşlarımız keyifçi oldukları için bu yemek konusunda bütün keyifçi çözümleri İzmirliler bulmuş. Ben İzmirlileri çok seviyorum. Çünkü hayatımın tap noktasında bir İzmirli var. O yüzden dolayısıyla bekliyorum biraz. O yüzden İzmir'e çok sık gelip gidiyorum. İzmir'i iyi biliyorum. Ve İzmir için hep şunu derim. İzmir, İstanbul'un iyi yönlerini almış bir yer denebilir. Yani İstanbul'un iyi yönlerinin tamamı İzmir'de var bence. Özellikle yemek açısından. İzmir'in ekmek arası lezzetleri. Bana göre İzmir'e geldiğinizde yemeğe değecek en güzel 3 ekmek arası lezzetini sıraladım. Ama bu demek değildir ki bunlar güzel, diğerleri kötü. Siz de ekmek arası İzmir lezzetlerini, en güzel örneklerini yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Instagram'dan da gittiğinizde senin önerinle gittik Emir dediğiniz zaman fotoğraf paylaşmayı unutmayın çakal lezzetlerle veya benle. Emir Yargın'la Jottik Lezzetler başlıyor. Biz İzmir'de çakala jottik deriz de. Evet, şimdi Bostanlı'dayız. Çağdaş Büfe. Buranın her şeyi çok güzel ama bir dilli kaşarlı sandviçi var ki efsane. Şu an saat 2'ye 10 var. Umarım dilli kaşarlı sandviçi bitmemiştir. Size göstermeyi çok istiyorum. Ben çok yedim. Her İzmir'e gelişimde yiyorum. Umarım vardır. Arkadaşlar şimdi Çağdaş Büfe'deyiz. Merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana çok kötü, acı bir haber verdiniz. Evet, maalesef. Ya benim için değil aslında, ben dün yedim. Dilli kaşarlı sandviçi var buranın. Yani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bir hata yaptım Hayal ve kırıklığına uğradım. geç kaldım. Siz bir anlatabilir misiniz? Valla değil, bizim kendi özel spesiyelimiz. Sabah 7.30'da kapıda dil bekleyen arkadaşlarımız var. Beklenir. Günlük hazırlıyoruz her şeyini. Kendi imalatımız zaten. Dün fotoğrafını çekmiştim. O fotoğrafı sizle paylaşacağım. Ama tabi burada bir tek sadece dilli kaşarlı yok. O yüzden yine buraya çok özel tavuklu, Rus salatalı ve kaşarlı bir özel spesiyalleri daha var. Siz buraya geldiğinizde zaten ne yerseniz çok lezzetli ama dilliyi bir yiyin, lütfen bir yiyin. Acayip bir şey ya. Öyle bir şey yok ya. Ekmeğin çıtırlığı, içindeki kaşarı, üstündeki yeşilliği, domatesi falan ustalık akıyor yani. Müthiş. Bir de geldiğinizde göreceksiniz dükkan içerisi falan böyle pırıl pırıl tertemiz, aile işletmesi olduğu da o kadar belli ki yani. Tabi bu da lezzetlere yansıyor. Tabii ben 28 yıldır buradayım. Eşim burada. Oğlum çocukluğundan beri okul hayatını bitirdi. Tekrardan dükkana geldi, soyundu falan. Baba mesleğini sürdürüyor şimdilik. Of. Ekmeğin de acayip bir yumuşluk seviyesi var. Böyle sıcacık, içindeki o erimiş kaşarı falan harika ya. Acayip güzel pişmiş ya. Harika. Ve Rus salataları çok üst kalite bir Rus salataları var. O yüzden zaten hem bu hem de goralıları aşırı lezzetli. Sosisleri de %100 dana sosis. Yani neyi niye yaptığını bilerek yapan bir aile var burada. Arkadaşlar merhaba. Güzelbahçe Balık Hali'ndeyim. Burada her balıkçının önünde midye tezgahı var. O çok güzel bir şey. Bir de yemeğe hazır kalamar var. Kalamarları halka halka kesmişler. Böyle mıncıklamak gerekiyor ya. İşte soda, şeker vesaire. Direkt pişmeye hazır kalamarı buradan balıkçıdan alabiliyorsunuz. O çok güzel bir hizmet.
Keşke İstanbul'da da olsa. Vallahi müthiş hizmet. Bak şurada var. Abi bu pişmeye hazır mı? Aynen. Bakın burada kendisi pişmeye hazır bir şekilde yapılmış olarak bekliyor. Bu bir tek İzmir'de var işte. Harika hizmet ya. Tabi ekmek arası hep et yenmez. Ekmek arası bir de balık yemek lazım. İzmir'de balık ekmek daha farklı. İzmir, Çanakkale taraflarında sardalya hem çok güzel, lezzetli ve bol olduğu için buranın insanı balık ekmek deyince sardalya yiyor. Ve sardalyayı da bir sosa bulayıp öyle kızartıyorlar. Şimdi Güzelbahçe'de biraz daha şehrin uzak kısmında Ferhat Büfe'de harika bir balık ekmek yiyeceğim. Burası biraz daha arabalı olanlar için daha uygun bir lokasyon. Ama deniz kenarı olması hem de böyle balıkçıların içinde olması falan çok güzel. İnsana bir tatil yerine gitmiş havası veriyor. Aniya. Cibili. Teşekkür ederim. Sağ olun. İçecekler self servis. Yani kendin alacaksın. Sosa bulanmış balıklar ben normalde ekmek arasına pek yakıştırmam ama bayağı güzel bence bu. Sadece midye tavamsı bir şeye dönüştüğü için içine bir böyle taratorumsu bir sos istiyor bence. Benim kendi zevkime göre öyle de bir şey olsa harika olur ama bayağı güzel ve ateş yani. Şu an o kadar yanıyor ki. Teşekkürler, çok memnun oldum. Tabii bir de İstanbul'da o tarihi kayıklarda Norveç'ten gelen uskumruları yemek yerine en azından milli balığımızı yemek, şu denizden çıkan balığı yemek çok daha mantıklı tabii ki. Mevsim balığı yemenin çok daha mantıklı bir şey olduğunu düşünen biri olduğunu biliyorsunuz. Yeri geldi mi uskumruyu da çok övüyorum biliyorsunuz, ucuz bir protein kaynağı olduğu için ama konu kendi balığımız, kendi lezzetimiz ve kendi ticaretimiz olunca tabii ki kendi balıkçımızın tuttuğu sardalyayı yemek insanı hem lezzet olarak hem de keyfi olarak daha çok mutlu ediyor. Çok ufak bir eleştirim olursa doğal limon olmaması. Ben bu olaya bayağı bir kılım ama o olsun. İsteseniz verirler zaten. Veriyorlar yani. Güzel yer. Kardeşler Büfe'deyiz. Çemberin içinde yumurta yapılan videolar var ya, işte onun çıktığı yer. Sandviç deyince tabii Kardeşler Büfe İzmir'de akla gelen ilk birkaç yerden biri. Menüleri de çok güzel hakikaten. Böyle bakınca hangi birini yesem diye şaşırıyorsun. Çünkü pastırmalısı, cheddarlısı, sucuklusu, yumurtalısı, çemberlisi, sosislisi falan derken insan işin içinde kayboluyor. Tabii onlar bu yemekleri yaparken, pişirirken izlemesi de ayrı bir keyif. Böyle camın önünde insan bir şov izler gibi izliyor. Ya bu dünyanın en mantıklı yemeği ya. Bunu kim akıl ettiyse hakikaten helal olsun ya. Of. Ya İzmirliler bu işi biliyor ya. Helal olsun yani, söyleyecek söz bulamıyorum ya. Fikir zaten çok güzel, uygulama da çok güzel ama ürünlerin kendisi de çok güzel. Sucukları, salamları, sosisleri, peynirleri hepsi çok iyi markaların ürünleri. Antalya'da bir Antalya Sporlar Taraftarlar Büfesi vardır. Böyle doldurur falan. Orada güzel bir yer ama bu mesela yemesi daha kolay. Yumurtasının içinde kapladığı oran, pastırması falan cidden çok güzel. Şuna şaşırıyorum. Sonuçta İstanbul'a göre küçücük bir şehir burası. Ama lezzete dair başarılı yer sayısı nüfusa oranlanınca o kadar katlıyor ki İstanbul'u. İnsanlar çünkü işini severek yapıyor. Para kazanmak için büfe açmıyor adam. Para kazanmak için kokoreççi olmuyor. Baba mesleği olduğu için yapıyor. İşte bu yemeği yapmayı sevdiği için bu yemeği yapıyor. Dur diyor, güzel ürün kullanayım. Çünkü adam yiyor, kendi yaptığı yemeği yiyor. Yani
İstanbul'da büfe denen şey, sandviç denen şey idareten yapılan, idareten yenen şeyken İzmir'de bu olay bayağı gastronomik, acayip bir şey yani. Helal olsun. Duygulandım şu an. Çok güzel. Burada böyle bir sürü çeşit var. Artık gelin yiyin. Hangisini yerseniz. Arkadaşlar buraya gelip de beni düşünürseniz fotoğraf çekip yollamayı unutmayın. Çakal Lezzetlere ya da Emir Yargın'a Instagram'dan. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bak bak. Allah'ım ya. Unutan var. Unutan var. Unutmayın.